Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bazı gezegenler vardır. Onlara ilk baktığınız anda ne kadar büyük olduklarını anlarsınız. Jüpiter'de ise mesele sadece büyüklük değildir. Onun büyüklüğünü önce görürsünüz. Ancak biraz yaklaştığınızda fark edersiniz. Çünkü bu dünyada gördüğümüz hiçbir şey son katman değil. Renkli bantlar, dev fırtınalar, kutuplarda parlayan auroralar, radyasyon kuşakları. Bunların hepsi yalnızca dışarıdan gördüğümüz izler. Asıl hikaye bulutların altında başlıyor. Part 1'de Jüpiter'in insanlık düşüncesinde nasıl yer ettiğini gördük. Bir isimden bir simgeye, oradan bilim tarihindeki büyük değişimine uzanan yolu izledik. Şimdi ise başka bir eşiğe geliyoruz. Alta X bu kez rotayı yüzeye değil, verinin derine indiği katmanlara çeviriyor. Jüpiter'e gerçekten yaklaşınca mesele bir manzaradan çıkıyor, bir soruya dönüşüyor. Bu dev dünyanın içinde ne var? 5. Bölüm Kızıl Girdabın Uzun Gölgesi. Jüpiter denince çoğu insanın zihninde tek bir görüntü belirir. Büyük kırmızı leke. Bu çok doğal. Çünkü o gezegenin en tanınan yüzü. Biz ona leke diyoruz. Ama bu Jüpiter'in atmosferinde yaşayan dev bir fırtına. Daha doğrusu antisiklon. Bu antisiklon rengiyle, biçimiyle ve uzun ömürlü yapısıyla hemen dikkat çeker. Üstelik yalnızca üst katmanlarda duran sığ bir yapıda değil. NASA'nın uzay aracı Juno'dan gelen veriler bu fırtınanın göklerin yaklaşık 320 kilometre derine uzandığını gösterdi. Yani dışarıdan gördüğümüz o kızıl oval çok daha derindeki fiziğin dışarıya vurmuş halidir. Jüpiter'e biraz daha yaklaşıyoruz ve bize en tanıdık gözüken kırmızı leke bile yakından bakınca karmaşıklaşıyor. Çünkü büyük kırmızı leke sabit değil, uzun zamandır küçülüyor. Bir dönem yaklaşık 3 dünya genişliğindeydi. Bugün yaklaşık 1,3 dünya genişliğine kadar daralmış durumda. Dışarıdan kararlı görünse de kendi içinde dalgalanan, biçim değiştiren canlı bir atmosfer olayı. Biz bu bilgileri iç yapısını inceleyen NASA görevinden yani Juno'dan alıyoruz. Juno 5 Ağustos 2011'de fırlatıldı. Yaklaşık 5 yıllık yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016'da Jüpiter'in yörüngesine girdi. Görevi bu dev gezegenin nasıl oluştuğunu, içinde neler sakladığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini anlamaktı. Bu yüzden Juno, Jüpiter'in yerçekimini, manyetik alanını, atmosferini, kutup bölgelerini ve bulutların altındaki derin katmanları ölçmeye başladı. Yani bize sadece Jüpiter'in nasıl göründüğünü değil, içeride nasıl çalıştığını anlatmaya başladı. Bir ayrıntı daha var. Juno 1995 ile 2003 arasında Jüpiter'in yörüngesinde çalışan, Galileo'dan sonra bu gezegenin yörüngesine giren ikinci uzay aracı oldu. Onu ayrıca özel kılan bir başka şey de Jüpiter'e giden ilk güneş enerjili uzay aracı olmasıydı. Üstelik Jüpiter'in sert radyasyon ortamına dayanabilmesi için en hassas elektronik parçaları titanyumdan yapılmış koruyucu bir bölmenin içine yerleştirildi. Juno isminin kökeni Roma mitolojisinden gelir. Efsaneye göre Jüpiter kendini bulutların arkasına gizler. Eşi Juno ise o bulutların içini görebilir. NASA da bu yüzden uzay aracına Juno adını verdi. Çünkü görevin amacı Jüpiter'in kalın bulut örtüsünün altına bakmaktı. 6. Bölüm Jüpiter'in iç yapısı. İçeride ne var? Bir zamanlar Jüpiter'in iç yapısı daha düzenli düşünülüyordu. Merkezde çekirdek, onun çevresinde katmanlar,
daha yukarıda sıkışmış gazlar. Temiz, anlaşılır bir şema gibi. Ama doğa bu kadar temiz şemalar sunmuyor. Bugün elimizdeki veriler merkezin düşündüğümüz kadar net, sınırlı olmayabileceğini gösteriyor. Yani merkezde küçük ve sert bir çekirdek yerine ağır elementlerin daha geniş alana yayıldığı, daha seyrelmiş ve daha dağınık bir iç yapı olabilir. Biraz daha derine indikçe madde de alıştığımız gibi davranmayı bırakıyor. Part 1'de bahsettiğimiz gibi Jüpiter büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Ama derinlerde basınç ve sıcaklık öyle yükseliyor ki hidrojen önce sıvı hale geliyor. Sonra da elektrik ileten metal benzeri bir davranış göstermeye başlıyor. Şimdi keşif aracımızla Jüpiter'in içerisine doğru zorlu bir yolculuk yapalım. Alta X fırtınaların ve türbülansların içinden kontrollü biçimde ilerleyerek bulutların alt katmanlarına inmeyi başarıyor. Ve tam bu noktada Jüpiter'in dışından gördüğümüz yüzüyle içeride işleyen yapı arasındaki fark belirginleşmeye başlıyor. Bilim insanları Jüpiter'in güçlü manyetik alanının kaynağını da büyük ölçüde bu derin katmanlarda arıyor. Demin de belirttiğimiz gibi burada hidrojen alıştığımız gaz gibi davranmıyor. Elektrik iletebilen bir madde gibi davranıyor. Bu gezegenin dev manyetik alanını üretmeye yardım ediyor. Buradaki önemli ayrıntı şu: Jüpiter sadece Güneş'ten enerji alan pasif bir gezegen değil. İçinden de dışarıya ısı veriyor. Ve iş burada bitmiyor. Üst katmanlarda gördüğümüz rüzgarlar yalnızca yüzeyde dolaşan desenler değil. Alta X ve Juno'nun verileri bu akımların yaklaştığı 3000 kilometre derine uzanabileceğini gösteriyor. Yani üstte gördüğümüz görüntü derindeki fizikten kopuk değil. Tam tersine onu ele veriyor. Aracımız biraz daha derine baktıkça tanım da değişiyor. Burada artık klasik anlamda bir gezegen değil, farklı fizik rejimlerini üst üste bindiği dev bir sistemden söz ediyoruz. 7. Bölüm: Manyetik alan, radyasyon ve sessiz halkalar. Jüpiter'in en etkileyici yapılarından bazıları çıplak gözle görünmez. Hatta çoğu zaman bir fotoğrafın içinde bile yoktur. Ama etkileri her yerdedir. Bu görünmeyen yapının merkezinde manyetosfer yer alır. Jüpiter'in manyetik çevresi sıradan bir gezegen çevresi değildir. Başlı başına bir uzay hava sistemi. Jüpiter'in manyetik çevresi Güneş'e dönük tarafta sıkışır. Ters yönde ise çok daha uzak mesafelere uzanan geniş bir kuyruk yapısı oluşturur. Bu yüzden Jüpiter'in kutup bölgelerinde ortaya çıkan dev ışık yapıları da dikkat çeker. Çünkü bu parıltılar gezegenin güçlü manyetik çevresiyle yüklü parçacıkların etkileşmesinin görünür sonucudur. Üstelik Juno verileri Jüpiter'in kutuplarındaki bazı siklonların neredeyse Avustralya'dan daha büyük yapılara dönüştüğünü gösterir. Yani burada tek tek fırtınalardan değil, kendi başına gezegen ölçeğinde hava sistemlerinden söz ediyoruz. Jüpiter'in çevresi Güneş sistemindeki en yoğun ve en tehlikeli radyasyon bölgelerinden biridir. Bu nedenle Jüpiter'i incelemeye yönelik her görev, araç sistemlerini yüksek enerjili parçacıklara karşı koruyabilecek özel mühendislik çözümleri gerektirir. Alta X bu hatta ilerledikçe tabloda değişiyor. Karşımızda artık yalnızca etkileyici bir manzara değil, sürekli hesaplanması gereken bir risk alanı var. Kokpit ekranlarında görüntüyle birlikte tehdit düzeyi de yükseliyor. Jüpiter'in çevresi ölçümlerle tanımlanan bir uzay ortamından ibaret değil. Bazen bu dev sistem kendini doğrudan gösteriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 1994 yılında yaşandı. Shoemaker-Levy 9 adlı kuyruklu yıldız parçalar halinde Jüpiter'e çarptı ve biz bunu izledik. Çarpışma gezegenin atmosferinde karanlık izler bıraktı.
Sonra o izler Jüpiter'in güçlü rüzgarlarıyla yavaş yavaş silindi. Bu olay yalnızca görsel olarak etkileyici değildi. Bilim insanlarına Jüpiter'in üst atmosferlerini ve yüksek irtifa rüzgarlarını incelemek için eşsiz bir fırsat verdi. Burada önemli bir ayrıntı daha var. Bu görünmez çevre yalnızca Jüpiter'in kendi iç dinamikleriyle oluşmuyor. Io gibi uydular da bu büyük düzene madde taşıyor. Yani sistem merkezden çevreye tek yönlü işleyen bir yapı değil, karşılıklı beslenen bir ağ gibi. Halkalar da bu ağın daha sessiz parçalarından biri. Satürn'deki kadar gösterişli değiller ama Jüpiter'in halkaları da var. Voyager 1, 1979'da yakın geçişinde bu halka sistemini keşfetti. Daha sonra yapılan gözlemler halkaların büyük ölçüde küçük iç uydulara çarpan mikrometeoroidlerin kaldırdığı tozla beslendiğini gösterdi. Bu yüzden Jüpiter'in halkaları ince, toz ağırlıklı ve daha dikkatli bakış isteyen yapılar olarak kalıyor. Ve bütün bu tablo aynı gerçeği yeniden hatırlatıyor. Büyük sistemler bazen en küçük parçaların katkısıyla ayakta kalır. 8. Bölüm. Yörüngedeki 4 farklı hikaye. Io, Europa, Ganimet, Kalisto. Jüpiter dosyasının en dikkat çekici yönlerinden biri burada başlıyor. Çünkü bir noktadan sonra bakışımız dev gezegenin kendisinden çevresinde dönen dünyalara kayıyor. Io, Europa, Ganimet ve Kalisto. Galileo'nun gördüğü o 4 ışık bugün gezegen biliminin en güçlü araştırma alanlarından bazılarına dönmüş durumda. İlk durak Io, Güneş sisteminin en volkanik dünyası. Volkanizmi burada ayrıntı değil, ana karakter. Jüpiter'in güçlü çekimi ve komşu uydularla kurduğu yörüngesel gerilim Io'nun içini sürekli sıkıştırıyor. Sonuç sürekli ısınan, sürekli gerilen, sürekli yenilenen bir uydu. Yüzlerce volkan var ve bazı püskürmeler lavı onlarca kilometre yüksekliğe taşıyabiliyor. Ardından aracımız 6X Europa'ya doğru hareket ediyor. Europa bambaşka bir karaktere sahip. Dışarıdan buzlu ve sessiz ama altında tuzlu bir okyanus bulunabileceğine dair güçlü işaretler var. NASA'ya göre bu okyanusta dünyadaki tüm okyanusların toplamından 2 katı kadar su bulunabilir. Bu yüzden Europa yalnızca buzlu bir uydu değil. Yaşam için uygun koşulların dünya dışında da ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunu merkezindeki uydulardan biri. Sonrasında Ganimet'e geliyoruz. Ganimet de başka bir sürpriz sunuyor. Güneş sisteminin en büyük uydusu, hatta Merkür'den bile büyük. Kendi manyetik alanına sahip tek uydu olarak öne çıkıyor. Yani teknik olarak biz onu uydu olarak sınıflandırıyoruz. Ama davranışı bakımından kendi iç düzeni olan bağımsız bir dünya gibi. NASA ayrıca burada yüzeyin altında büyük bir tuzlu okyanus olabileceğini belirtiyor. Keşif aracımız bu kez daha sessiz bir yörüngeye kayıyor. Gösteriş azalsa da kayıt derinleşiyor. Kalisto daha yaşlı ve daha durgun bir uydu gibi görünüyor. Yüzeyi çok sayıda eski çarpışmanın izini taşıyor. Galileo verileri bu buzlu yüzeyin altında bir okyanus olabileceğini işaret etti. Ama bu konuda hala belirsizlik var. Bu okyanus daha derinde olabilir. Hatta hiç var olmayabilir. Yani en sakin görünen dünyanın bile içeride açık kalan bir sorusu olabilir. Bir anda tablo netleşiyor. Jüpiter'in çevresindeki büyük uydular tek bir hikayenin 4 farklı cümlesi değil. 4 ayrı bilimsel sorusu. Io, iç ısının sınırı. Europa, okyanus ve yaşanabilirlik. Ganimet, manyetik koruma ve iç yapı.
Kalisto eski zamanların izi. Bu yüzden güncel araştırma hattı yalnızca Jüpiter'e odaklanmıyor. Bütün sisteme bakıyor. İşte yeni görevlerin asıl sorduğu soru da tam burada başlıyor. 9. bölüm: Yeni araçlar, yeni sorular, Jüpiter sistemine yeniden dönüş. Jüpiter bugün her bir detayı için ayrı bir görev tasarlanan dev bir araştırma alanına dönüşmüş durumda. Önce Juno'dan başlayalım. Juno, videonun başında da belirttiğimiz gibi NASA'nın uzay aracı. 5 Ağustos 2011'de fırlatıldı ve 2016'dan beri Jüpiter'i, bazı uydularını ve halkalarını inceliyor. Juno'nun amacı yalnızca bulutların üstüne bakmak değil, Jüpiter'in iç yapısını anlamaktı. Hatırlayalım. Ve bunu gerçekten başardı. Juno sayesinde Jüpiter'in rüzgarının yalnızca yüzeyde dolaşmadığını, binlerce kilometre derine indiğini hep birlikte öğrendik. Merkezinin de düşündüğümüz kadar net olmayabileceğini birlikte gördük. 6X bu kez gözünü bulutlardan çekip buzlu dünyalara çeviriyor. Şimdi bakışımızı Jüpiter'in çevresinde oluşan koşullara çeviriyoruz. Çünkü tam da bu koşullar birbirinden çok farklı dünyaları şekillendiriyor. NASA'nın Europa Clipper görevi bir başka yeni dönemin en önemli adımlarından biri oldu. Europa Clipper 14 Ekim 2024'te fırlatıldı. Jüpiter sistemine 2030'da ulaşacak. Bu görevin ana hedefi Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşamı destekleyebilecek bölgelerin bulunup bulunmadığını anlamak. Bu yüzden araç buz kabuğunun yapısını, altındaki okyanus izlerini, yüzeyin kimyasını ve jeolojisini, ayrıca yüzey ile derin katmanlar arasında madde alışverişi olup olmadığını inceleyecek. NASA'nın tanımına göre görev, Europa çevresinde doğrudan yörüngeye girmek yerine Jüpiter yörüngesinde kalacak ve Europa'ya yaklaşık 50 yakın geçiş yapacak. Bu geçişlerin bazıları yüzeye 25 kilometreye kadar yaklaşacak ve her seferinde farklı bir bölge taranacak. Araçta 9 bilimsel alet var. Bunlara ek olarak haberleşme sinyalleri kullanan bir kütle çekim deneyi de taşıyor. Amaç tek seferde hüküm vermek değil, Europa'nın yapısını parça parça çözmek ve gerçekten yaşanabilir koşullar taşıyıp taşımadığını test etmek. Bu noktada odağımız tek bir uyduyu incelemekten çıkıp Jüpiter'in çevresindeki daha büyük sistemi anlamaya yöneliyor. Yani büyük resmi görmeye. Bu noktada devreye ESI, yani Avrupa Uzay Ajansı giriyor. ESI'nin JUICE görevi aynı tabloyu daha geniş bir bakış açısı kazandırıyor. JUICE 14 Nisan 2023'te fırlatıldı ve Jüpiter'e 2031'de ulaşması planlanıyor. Bu görevin odağında özellikle 3 büyük buzlu dünya var: Ganimet, Kalisto ve Europa. Ama JUICE'un baktığı şey tek tek uyduların ötesine geçiyor. Burada anlamaya çalıştığımız yapı, Jüpiter'in kendisini, uydularını, halkalarını ve onları saran çevreyi birlikte içeren daha büyük bir sistem. Yani soru artık şu: dev bir gezegenin çevresinde buzlu ve okyanus barındırabilecek dünyalar nasıl oluşur? Zaman içinde nasıl değişir ve Jüpiter'in sert çevresi onları nasıl biçimlendirir? Bu yüzden JUICE tek bir hedefe gidip geri dönen bir görev değil, bir sistemin tamamını birlikte okumaya gidiyor. Görevinin en dikkat çekici yanı şu: JUICE ilerleyen aşamada Ganimet'in yörüngesine girecek ilk uzay aracı olacak. Peki bu görevde ne yapacak? Yüzeyleri görüntüleyecek, kimyasal birleşimleri tek tek inceleyecek, manyetik alanı ve plazma ortamını ölçecek, buzlu kabukların yapısını ve alt katmanlarda neler saklı olabileceğini anlamaya çalışacak. Yani JUICE sadece görüntü toplamaya gitmiyor.
bu büyük yapının nasıl işlediğini anlamaya gidiyor. ESI'nin da açıkça vurguladığı gibi amaç doğrudan yaşam bulunduğunu ilan etmek değil. Amaç yaşam için uygun koşulların oluşup oluşmadığını ve bu dünyaların gezegensel bir sistem içinde nasıl davrandığını anlamak. En büyük olan neden merkez değildir. Jüpiter'in hikayesi sonunda tek bir çizgide birleşiyor. Antik çağda ona anlam verildi. İmparatorluklar gökteki ihtişamı kendi dilleriyle adlandırdı. Bilim onu izledi, hesapladı. Teleskopla yeniden gördü. Aynı sistem insanlığın merkez fikrini sarstı. Şimdi ise başka bir eşiğe işaret ediyor. Belki de yaşamı yalnızca bildiğimiz yüzeylerde aramamız gerekmiyor. Belki de büyüklük merkezde olmak demek değil. Belki de yaşanabilir yerler açık gökyüzünün altında değil, buzun, karanlığın ve derin okyanusların ardında saklı olabilir. Europa bu yüzden öne çıkıyor. Ganimet ve belki Kalisto da bu soruyu genişletiyor. 6X'in rotasını Jüpiter'in yanından Europa hattına çevirirken arkada o büyük gezegen dönmeye devam ediyor. Bulutlarıyla, kutup ışıklarıyla, radyasyonuyla ve içine tam olarak bakmadığımız yapısıyla. Bir zamanlar ona tanrıların adı verildi. Bugün ona araç gönderebiliyoruz. Ama Jüpiter'e yaklaştıkça tek bir gezegeni incelemekten fazlasını yapıyoruz. Büyük bir kütlenin çevresindeki dünyaları nasıl etkilediğini, bir sistemin nasıl kurulduğunu ve yaşam için uygun koşulların bazen hiç beklemediğimiz yerlerde ortaya çıkabileceğini biraz daha iyi anlıyoruz. Belki de Jüpiter'in asıl önemi tam da burada saklıdır. Bize evreni bütünüyle açıklamasında değil, daha doğru sorular sormayı öğretmesinde. Ve belki de evrendeki yerimizi anlamanın tek yolu budur. Kendimizi merkeze koymayı bırakıp sistemin nasıl çalıştığını izlemek. Gökyüzüne bakmaktan vazgeçmeyin. Ve 6X'in bu keşif yolculuğuna destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kozmik Rota devam edecek.